Herkese Bali'den selamlar. Dün saçları kestim. Artık böyle kelis. Nasıl olmuş yorumlara bekliyorum. Evet, biraz değişik gelebilir sizlere. Gözünüz tabii alışkın değil. Genelde uzun saç. Gerçi önler açılmıştı. Arkada da biraz açılma vardı. Ben de böyle bir deneyeyim dedim. Daha önce de yapmıştım bundan birkaç sene önce. Yani alışkınım. Ben o kadar çok böyle takıntılı değilim saç konusuna. Niye yok ya? Birçok kişi ben Türkiye'ye geldiğimde geçenlerde şey söyledi bana. Ya işte niye hani saç ektirmedin? Veya sponsor yok muydu? Ya sponsora gerek yok. Zaten 20.000 TL. Yani bunu verebilecek durumdayım ama saç ektirmek istemedim. Ya yapıyorsun, uzun süre bir yılda çıkıyor, sonra tekrar dökülme gibi riski var. Yani ben bu konuda pek takıntılı olmadığım için ektirmedim. Böyle bakalım. Evet, bir süre saçlar böyle. Yani gerçi saçlar böyle derken saç yok ki, kelim yani bir süre. Umarım çok kötü durmuyordur. Yorumlara fikrinizi bekliyorum. Böyle daha mı iyi yoksa eski hali daha mı iyiydi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bugün çok önemli bir konuyu sizlere dile getireceğim. O da çok sorulan bir konu. Bali'de ne işler yapılır? Burada hangi işler şu anda gidiyor veya gider? Fikrimi soran çok kişi oluyor. Ben de size samimi bir şekilde fikrimi söyleyeceğim. Sadece burada yapılabilecek işler değil, aynı zamanda yapmamanız gereken, kesinlikle yapmamanız gereken işler de var. Onları da şimdi hemen aktaracağım. Hadi videoya başlıyoruz. Öncelikle size burayı göstermek istiyorum. Burası bir konser alanı. Singaraja bölgesinde. Burada çok güzel konserler ve gösteriler oluyor. Şöyle göstereyim size. Çok güzel bir parkın içerisinde. Şu ağaçlara bak, şu yeşilliğe bak. Şu tonlara bak. Hava çok güzel. Bu arada yağmur sezonu Bali'de bitti. Yani Ekim sonuna kadar yağmur sezonu Bali'de yok. Rahatlıkla gelebilirsiniz. Ama şunu da hemen eklemek isterim. 12 ay burada turizm var ve kışın da çok insan geliyor. Çünkü soğuk olmadığı için burada kışın dolu oluyor. Genelde Avrupa'dan ve Japonya'dan geliyorlar turist kışın. Çünkü oralar çok soğuk olduğu için Japonya'ya gittiğim için eksi 11 dereceydi kışın. Neden buraya bu kadar çok geldiklerini anladım. Böyle çok güzel bir park. Baksanıza. Huzur ya. Çok güzel. Artık videolarımı telefonla çekiyorum ama gimbal aldım. Yani sarsıntı hiç yok ama görüntü var ya, 10 numara değil mi? Bence GoPro'dan daha iyi. Gerçekten daha iyi. Şu görüntüye baksanıza. Bak şimdi şu anda hızlı gittiğim halde bak bayağı hızlı gidiyorum ve sallantı neredeyse hiç yok. Bayağı iyi. Evet, şimdi başlayalım konumuza. Hemen Bali'de yapılabilecek işlerle başlıyoruz. Daha sonra da yapılmaması gereken benim gözümde uyarılar var. Onları da sizlere aktaracağım. İlk olarak sağlık sektörüyle başlamak istiyorum. Burada poliklinik olsun, saç ekimi olsun, eczane olsun, bu tarz şeylere izin var. Sadece Bali değil, Endonezya genelinde izin var. Şimdi siz burada şirketinizi açtığınız zaman özellikle saç ekimi şu anda inanılmaz bir rağbet var Türkiye'ye. Şimdi TL'nin değer kaybetmesiyle Endonezya rupisi neredeyse 2 kat değerli parası. O yüzden buradan Türkiye'ye tatile çok Endonezyalı gidenler var. Özellikle de İstanbul ve Kapadokya olarak gidiyorlar. Daha önce de bana ulaşan doktorlar oldu. Burada şube açmak istediler. İşte burada bir şube açıp reklam yapıp buradan Endonezyalıları hem tatil amaçlı İstanbul'a götürüp orada hem saç ekimi yapıp hem de bir İstanbul turu yaparak tekrar geri getirme gibi böyle bir program yapmak isteyen birkaç tane doktor ulaşmıştı bana. Ve bence bu piyasa çok daha genişleyecek, çok daha büyük sağlık sektörüyle ilgili Endonezya Türkiye için önemli bir noktaya gelecek. Çünkü şöyle düşünün, 280 milyon nüfusu var ve zengin olan Endonezyalı sayısı çok var. Bu sebepten dolayı da bence kesinlikle böyle bir talep olacak ve gelişecek. Göreceksiniz önümüzdeki yıllarda. Daha düne kadar Endonezyalı turist mi geliyordu Türkiye'ye? Ama şu anda Türkiye'den buraya Endonezya dili öğrenmeye gelen gençler var.
Niye geliyorsunuz diyorum. Ne alaka yani Endonezya öğrenme? Abi diyor inanılmaz bir şey var. Turist geliyor diyor. Biz de ona satış yapabilmek için veya bu işleri yönetebilmek için dil öğrenmeye geliyoruz. Bak böyle bir piyasa oluştu. Kapadokya'dan ve İstanbul'dan özellikle. Burada poliklinik, bakın bu işin içinde olmayan insanlar pek anlamaz ama ben bu sektörün içerisinden geldiğim için size biraz şimdi diyeceksiniz ki ne alaka, sen nereden poliklinik sektöründen veya sağlık sektörüyle alakalı nereden biliyorsun diye. Ben ilk Almanya'dan Türkiye'ye taşındığımda ben Antalya'da özel hastanede çalıştım 2 yıl. Bu özel hastane ve otellerde de aynı şekilde. Şimdi özel hastanede ben tercümanlık yapıyordum. Almanca bende çok iyi seviyede olduğu için orada gelen Alman turistleri işte dinleyip doktora aktarıyordum ve daha sonra da doktorun da dediğini aynı şekilde hastalara aktarıp gereken sigorta işlemlerini hallediyordum. Bu şekilde çalışıyordum ben. Ve şöyle çalışıyordu hastaneler, özel hastaneler Türkiye'de. Şimdi bütün otellerde küçük poliklinikler vardı, ofisler vardı. Diyelim ki bir turist hastalanıyor. Nereye gidecek? Hemen hastane değil. İlk önce bir otelin polikliniğine gidiyor. Orada hemşire bakıyor, diyor ki mesela ya parmağı kesilmiş veya işte ishal veya hasta. Bu kişiyi hastaneye yönlendirme gibi işlemler yapılıyordu. Veya orada tedavi, yani ayakta tedavi olacak bir şey, ufak bir müdahalese orada tedavi oluyordu ve ödemesini yapıyordu ama ciddi bir şeyse zaten hastaneye yönlendiriliyordu. Bu konuda burada bu sektör kesinlikle gelişmemiş, otellerde poliklinikler yok. Bence buralara ciddi anlamda geç kalmadan, çünkü başkaları bu işe el attığı zaman bence çabuk bir şekilde oralar dolar. Böyle poliklinikler burada açılabilir. Saç ekimiyle de ilgili burada girişimler bence çok iyi olabilir. Eczane, burada her yerde zaten eczane var. Peki ama niye eczane diyorum? Böyle bizdeki gibi, Türkiye'de gibi büyük eczaneden bahsediyorum. İçerisinde birçok şeyin bulabileceğin, böyle büyük tarzda bir eczane açıldığı takdirde bence çabuk bir şekilde ses getirir ve iyi işler yapabilir diye düşünüyorum. Evet, sağlık sektörüyle ilgili bu kadar söylemek istiyorum. Sağlık sektörünün, tabii bu benim aklıma gelen ama daha birçok şey var. Botoksu olsun, işte farklı alanlarda olsun, hepsi olabilir. Ben şu anda aklıma gelenler bunlar. Şöyle güzel bir şekilde burada sağlıkla ilgili girişimler bence çok güzel ses getirebilir. İkinci şey tabii ki burada eğlence sektörü. Bu çok önemli bir sektör. Burası turizm, 12 ay turizmin olduğu ve insanların eğlenmeye geldiği bir yer. O yüzden burada benim yeni gördüğüm Kuta'da bar arabaları diye tabir ettiğimiz işte 4 kişi ön tarafta, yani şöyle oturuyor. 4 kişi karşılıklı oturuyor. Ortada masa var. Orada alkol içebiliyorlar. Tüm alkoller var. Viskisinden işte ne bileyim hafif alkollerden hepsi var. Kutay'ı, şehir merkezini geziyorlar müzikli bir şekilde ve orada gelen turistler de biniyor veya rezervasyon yaparak biniyor ve orada içerek tur yapıp gezebiliyorlar. Ve inanılmaz, ben bu aklıma gelmişti. Daha önce de ben bunu söylemiştim bir videomda. Şu anda sadece bir kişi yapıyor ve bir tane araba gördüm bu şekilde. Bence henüz geç kalınmış değil. Bu tarza böyle bir girişim burada kesinlikle iş yapar. Ama bunun yeri çok belli. Ubud değil. İşte Sinaraca değil. Ne bileyim neresi değil. Buranın yeri belli. Kuta, Seminyak, Canggu. Bu 3 bölgenin dışında bu sektörde, yani bu eğlence sektöründe yatırım yapılmaz. Çünkü en çok eğlence için giden insanlar oraya gidiyor. Bu tarzda böyle konsept arabalar, işte içerisinde alkol içilebileceği, tur yapabileceği çarşı içerisinde, böyle şeylerde bence potansiyel var. Sadece bu alkol araçları değil. Şöyle bir şey de olabilir. Mesela burada araçta dondurma, işte veya seyyar araçta döner, hamburger, işte böyle tarz şeyler de yok. Bence bunlar da çok yayılacak. Eğer ilk siz açarsanız bence çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Sadece bar arabası değil, aynı şekilde dondurma, meyve suyu veya farklı alanlarda da seyyar, çok tatlı, güzel bir araçla güzel işler yapılabilir. Daha önceki videomda üstüne basa basa söylemiştim. Bakın demiştim, Ubud'da dondurmacı yok. Yani burada dondurma açılırsa inanılmaz iş yapar, onu yapar. Şu anda eğer Bali'ye gelmiş arkadaşlarınız varsa veya siz geldiyseniz görmüşsünüzdür. 2-3 tane açıldı ve inanılmaz dolu. Bakabilirsiniz veya şu anda burada bir arkadaşınız, dostunuz varsa söyleyin, de ki kardeşim eğer Ubud'daysan böyle bir dondurmacı varmış veya orada bir
izler misin? Nasıl iş yapıyorlar mı? Nasıl diye görürsünüz. Yani illa bana inanacaksınız diye bir şey yok. Ama gerçekten çok güzel iş yaptıklarını gördüm. Bir tanesi sadece kokonat dondurması yapıyor. Organik. Sıra var. Ya bildiğin böyle küçücük dükkan. Zaten içine sığmıyor. 2 kişi girdi mi doluyor içerisi. Böyle sıra var dışarıya doğru. Ben bunu gözlerimle gördüm. Aynı şekilde tekrar söylüyorum. Ya bak Tayland'a, bu arada ben geçenlerde 4 günlüğüne Tayland'a gittim. Mısır'da bak nereden nereye? Mısır'da bir Almanla tanıştım. İş adamı bu. İşte sen ne iş yapıyorsun? İşte Bali'deyim, tur şirketim var falan derken bu adam Bangkok'a geldi. Bana ulaştı. Benim dedi 4 tane elemanım var. Bunları dedi işte 4 günlüğüne gezdir şeyde, Bali'de. Güzel de bir para teklif etti. Bangkok'ta otelimi ayarlardı. Uçuş biletimi aldı. Her şeyi yaptı. Gittik, görüştük. Adamları getirdik burada. Güzel de bir çalışma oldu. Orada Tayland'da gittiğimde her yerde ya küçük seyyar tarzında taze sıkılmış tropikal meyveler. Suyu veya hazır bir şekilde dilimlenmiş meyveler. İnanılmaz iş yapıyor. Ya yok ya. Ya bu kadar bak, burası her zaman 30 derece sıcaklığı olan bir yer, ada. Şimdi burada tropikal meyveler zaten uygun ve her yerde çok taze güzel tropikal meyveler var. Bin bir çeşit. Bunlardan taze dilimlemiş şöyle soğuk bir şeyin içinde bekletilerek satışını yapılabilir. Bence bunda çok güzel bir iş var ve aynı zamanda da tabii ki bunun suyunu sıkarak tabii organik meyve suyu satışı da dondurmanın yanında bence harika olabilir. Bu bölgeler her zaman belli. Bak iş yapılacak bölgeler her zaman söylüyorum. Ubud, Kuta, Canggu, Seminyak bu bölgeler. Benim yaşadığım yani şu anda bulunduğum Singaraja bölgesi burada emlakla ilgili. Yani alırsın bir sene sonra çok farklı. Bak şu an emlakla ilgili de bir şeyler söyleyeceğim birazdan. Burada emlak güzel gider ama burada turist var ama çok yok. O yüzden burada bir yatırım bu şekilde saçma olur. Ama emlak, ev alım, satım, arsa almak bunlar çok mantıklı bu bölgede. Ancak işte dondurmacı açayım, yok işte efendim burada tekstil dükkanı açalım, kuaför açalım. Burada fazla gitmez. Daha çok merkezi yerde çok daha güzel olur. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Su sporları hala burada çok eksik var. Gerek jet ski, gerek banana, gerek ne bileyim ne, gerek paraşüt hepsi A'dan Z'ye. Peki jet ski hiç mi yok? Evet var ama çok az var. Daha piyasa kaldırabileceği çok alan var. Çok. Şu Bali'nin böyle etrafı her tarafı deniz zaten. Bir bölgede var diye bunun başka şey. Kesinlikle su sporları benim size tavsiyem. Su sporlarında jet ski olur, banana olur, birçok aktivite olur. Türkiye'deki gibi daha önce Antalya veya diğer kıyı Türkiye'deki yerlere gittiyseniz görmüşsünüzdür. O tarzda eğlenceli, güzel su sporları yapılabilir ve bunda daha hala eksik var. Benim yaptığım gibi ben her zaman söylüyorum, ben kıskanç bir insan değilim ve korkak bir insan değilim. Aman ben bu işi yapıyorum başkası da yapmasın, duymasın korkusunda değilim. O kafada olan bir insan değilim. Ben villa kiralıyorum. Hostel işindeyim ve burada çok güzel gidiyor. Size de tavsiyem burada villa ya satın alırsınız. Bunu Booking ve Agoda'dan işte kira verirsiniz. Satın alırsanız bildiğiniz kendinize bir emeklilik satın almış olursunuz. O derece. Size ömür boyu para getirir. Ve işler çok güzel gidiyor, onu da size söyleyeyim. Ve benim villalar çok lüks değil. Yani gören görmüştür daha önce. Lüks değil, yani normal standart bir şey. Havuz olmasa zaten villa değilmez oraya. Ama insanlar geliyor, veriyor yani. Benim küçük villa 40-50 dolardan veriyorum günlük. Büyük villa 70 dolar, 60 dolar, 80 dolara veriyorum. Yani düşünün. Yani güzel lüks bir şey olsa 80, 90, 100 dolar banko günlük. 30 gün dolmasın. 20 gün dolsun, 15 gün dolsun. Yine hesap yaptığında 1000-1500 dolar para yapar. O para da buraya için. Sen krallar gibi yaşarsın o parayla. Tamam mı? Yani ister ya da şöyle yaparsınız. Şimdi size şöyle anlatayım. Benim tuttuğum villa bana işte yıllık veriyorum ya ben. Şimdi yıllık kaç para? Şu kadar. Böl onu 12'ye, aylık şu kadar. Böl onu 30 güne, yani günlüğü kaça geliyor? Bu önemli. Bana günlüğü 20 dolara geliyor. Tamam. Ben kaça? 40-50'ye. Yani bir odadan bir günlüğünden ben orada 20 ile 30 dolar arası para kazanıyorum. Düşün. Böyle hesap yapacaksın. Şimdi sen diyelim ki bir yer gittin, bir villa baktın. Kaç para istiyorsun? Şu kadar. Hesapla böl 30 güne. Sana kaç paraya geliyor? Günlüğü 25 dolara geliyor. Tamam, 25 dolara. Sen orayı 80 dolara veriyorsun. Böyle hesaplayacaksın.
Bir bakıyorsun orada 80 dolara verin sana 65 dolar, 60 dolar para kalıyor. Böyle hesap yaparak orada ortalama kazancını şey yapabilirsin, çıkarabilirsin ve 30 günden hesaplama. 20 günden hesapla, 15 günden. Çünkü 15-20 gün doluyor. 30 gün hiçbir yerde olmaz. Evet, villa, hostel kiralama dedik. Emlak işi. Benim yine uğraştığım, yaptığım bir iş. Emlak işinde de burada çok büyük bir potansiyel var. Bu işe el atmış birçok yabancı var şu anda. Gerek Ruslar, gerek Ukraynalılar, gerek Avustralyalılar bu işleri burada yapıyorlar. Burada emlak işi, burada arsa alıp bekletip satmak veya kötü durumda olan evleri alıp restore edip satmak veya sıfırdan arsa alıp bungalov, villa veya bu tarzda otel, hostel yapma, ev yapma, satma, ev alım satma hepsinde çok güzel. Dünyanın her yerinde. Bakın emlak sektörü her yerde zaten çok müthiş paralar kazanabileceğiniz bir sektördür. Aynı şekilde Bali'de de bu geçerli. Hala dokunulmamış burada bazı bölgeler var. Fırsat dolu çok önemli bölgeler var. Bunun bir tanesi de Singaraca. Bu kuzey tarafında 2. havalimanı yapılacağı konuşuluyor. Bu havalimanı projesi daha sonra bile yapılsa şu anda burada turizm iç taraflara doğru kaydığı için buralar daha da değerlenecek. Ve size şunu söyleyeyim, ben 6 ay önce, 1 sene önce burada ev fiyat ve arsa fiyatlarını size gösterdim. Ben şimdi emlak şirketimi açtıktan sonra burada ciddi bir araştırma yaptım. Her taraf yaklaşık 3.000 ile 5.000 dolar arası pahalaşmış. Şu anda bile. Daha aradan 6 ay geçti, 8 ay geçti. Bence seneye, 1 sene sonra, 2 sene sonra buralar aynı Dem Pazar'da olduğu gibi çok ciddi anlamda fiyatlar artış olacak. Bunu da hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi düşük bütçeyle yapabileceğiniz aslında bir işi söyleyeceğim size. Profesyonel drone pilotluğu. Şöyle söyleyeyim, burada Bali'de benim bildiğim 40-50 tane turistik bölge vardır. Yani sabahtan akşama kadar turistlerin gidip orada fotoğraf çekilip veya zaman geçirdiği yerler vardır. Bu bölgelerin 3-5 tanesiyle anlaşırsanız ve 4-5 tane drone alarak orada personeli yetiştirmek çok basit bir şey. Şimdiki dronlar kendi uçuyor neredeyse. Yani gerçekten çok basit. Orada 3-5 dolara video ve fotoğraf çekimi. Çünkü herkesin elinde çok kaliteli telefonlar. Artık fotoğrafçılık işi bitti. Şimdi herkesin elinde şimdi iPhone 15 Pro Max neredeyse şey gibi profesyonel fotoğraf makinesi gibi fotoğraf çekiyor. Kimse gelip senden o fotoğrafları almaz. Ama drone görüntü, herkes yanında drone taşımıyor. Drone görüntüleri her zaman özeldir. Güzel drone görüntüleri 5 dolara 10 dolara satarsınız. Bakın akşama kadar bir bölgeden, tamam mı, 100 dolar kazanmanız gerçekten hayal değil. Ya 10 dolardan satsan 10 kişi akşama kadar her türlü bulursun. Benim düşüncem bu. Bu işlerle uğraşan kişiler benim ne demek istediğimi veya biraz bu işten anlıyorsa kendinizden şey yapın. Ya gittiniz balaydasınız, işte eşinde çok güzel bir kapı var, oradan yürürken drone sizi yukarıdan çekiyor. Sen ona 5-10 dolar verir misin, vermez misin o görüntüye? Hemen zaten size mail olarak veya WhatsApp üzerinden kalitesi düşmeden atabiliyorlar. Atabiliyorsun. Sen vermez misin öyle bir görüntüye, değil mi? Verirsin. Tamam işte o da böyle bir şey. Ve çok düşük bütçeye yapılabilecek bir iş. Evet, burada kuaför. Bak ben Ubud'daydım geçenlerde. Ubud'da birçok şey açılmış. Henüz daha böyle bir bayan kuaför, içinde manikür pedikür olan yer yok ya. Denpazar'da var, birkaç tane açıldı var. Yabancılar yapıyor onu da. Abi kuaför işi bak, bayan ve manikür pedikür içeride olacak. Yani bu ölümsüz bir iştir zaten. İşte gıda, restoran, kuaförlük bunlar şart, yani insanın ihtiyaçları. Bence kesinlikle kuaför işi Bali'de henüz çok büyük bir açık var. Evet, başka bir şey daha söyleyeceğim şimdi. O da kasap. Evet, biliyorsunuz burada Bali'de birçok Asya ülkesinde pazarlarda açıkta et satılıyor. Kasap yok. Kasap görevinde şeyler görüyor. Bu büyük AVM'lerde veya büyük marketlerin içerisinde küçük böyle bir kasap alanı. Orada temiz paketlenmiş etler var. Ama herkes, yani bir turist burada yaşayanlar veya bugün akşam adam alacak evinde villasına yemek yapacak, et yapacak. Ta o AVM'ye gidip de oradan almak istemeyebilir. Ama şöyle işlek bir yere küçük, aynı Türkiye'deki gibi küçük, tertemiz şöyle bir kasap bence çok hızlı bir şekilde ses getirir. Sadece kasap değil, aynı zamanda da arkasında da mangal yapıp orada yemek yapabileceksin. Yani et servisi yapabileceksin, yiyebilecekler.
Aynı zamanda alışverişini, etini alıp gidebilecek. Böyle bir şey burada patlar. Benim anlamadığım bir iş. Yani benim bu sektöre ben uğraşamam veya şey yapamam. Her şeye de zaten ben zıplayamam. Yani bana çünkü şey diyorlar, madem öyle çok fikrin var sen niye yapmıyorsun? Arkadaşım ben hangi birini yapayım? Sana 10 tane şey sayıyorum burada. Benim gücüm o kadar yok ki. Benim gücüm kendi kendime yetiyor zaten. 3 tane villa tuttuk, hostel işimiz var. Şununla uğraşıyoruz. Emlak işi. Benim gücüm bu kadar. Keşke olsa da hepsine el atsam. Yani şöyle olacak mı 500 bin dolar cebimde hepsine yavaş yavaş el atarız. Ama yok ki o kadar bende. O yüzden size söylüyorum. Yani size bu villa işi, kasap işi, kuaför bunu siz yapmazsanız zaten başkaları yapacak. O yüzden diyorum ki anlatayım bunu. Maddi olarak bunu kaldırabilecek Türk iş adamları, girişimciler varsa gelip yapsın. Bir başka şey de o da takı işleri. Yani bu takı işte yüzüktür, gümüştür takılar var. Bu takılarla ilgili bir tane kişi yabancı şey açıyor. Bir tane şube açıyor. Adamın şu an 14 tane şubesi var. 14 tane ve sadece gümüş ve Endonezya'dan değerli taşlardan yapılan takılar satıyor. Ve Endonezya'dan çıkarılmış değerli taşlardan takılar yapıyor. Bunları satıyorlar sadece. Şimdi takı meselesine gelmişken şunu söyleyeyim. Endonezya'da dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan önemli taşlar var. Değerli taşlar var. Bunu da size bilgisini vermiş olalım. Size şimdi kısaca tavsiye etmediğim bazı sektörler var. Bunu hemen kısaca aktarmak istiyorum. Özellikle motor veya araç kiralama böyle bir işe sakın ama sakın girmeyin. Çünkü Endonezyalıların genelde yaptığı sektör bunlar. İşte motor kiralama, araç kiralama her köşe başında var ve çok uygun. Yani 6 dolar, 7 dolara motor kiralıyorlar. Araçlar 20 dolara, 30 dolara kiralıyorlar. Şimdi sen bu sektörde motor alacaksın da işte 2000 dolara da o bir sene 2 seneye parasını çıkaracak da sonra sana para kazandıracak da bunun yağ bitiyor, servisi oluyor, tekeri, kazası, belası. Ben tavsiye etmiyorum. Batmanız %80. Bir başka şey de bana da bu konu hakkında da ulaşan olmuştu. Beach bar açsak orada nasıl olur, hani yapalım mı, nasıl olur falan diye. Böyle bir şeye beach barı ben size tavsiye etmem. Çünkü Bali'de, Canggu'da olsun işte o bölgelerde milyonluk beach barlar var ama milyon değerinde. Yani beach bar açacaksanız en az bir 500 bin dolarla 1 milyon dolarla girmeniz gerekiyor. Evet. Burada Bali'de bir eksik yoksa o da beach bar'dır. Çünkü birçok kaliteli beach bar ya milyonluk ya fins yarışamazsın ya. Adamlar multimilyonerler gelip açmış orada. Yani Endonezya'nın köklü çok ciddi zenginleri o işe el atmış. O yüzden bence beach bar'da kesinlikle şansınız yok. Şöyle şansınız var. 500 bin dolar, 1 milyon dolarla gelirsin, o zaman şansın var. Buraya Türkiye'den bir malzeme getirme. Bu herhangi bir şey olabilir. İşte araç parçası, motor parçası, ne bileyim işte ilaç, herhangi bir şey olabilir. Böyle bir eksik kesinlikle burada yok. Öyle bir şey düşünmeyin. Buradan bir şey götürmek isterseniz tamam olabilir. Ama Türkiye'den buraya getirme gibi işte motor parçası. Arkadaşım Jakarta'da bu işi ele alan kimler? Çinliler. Jakarta'da adamların 4-5 katlı AVM'si var. Bütün malzemeleri yığmış Çinliler. A'dan Z'ye her şey var. O yüzden burada Bali'de bulamayacağınız bir malzeme hemen Jakarta'dan sipariş yapıyorsun. Bir gün veya 2 gün içerisinde geliyor. Ve Jakarta'da da Çin'den geliyor. Yani Çin doyurmuş Endonezya'yı, malzemeyi. Öyle bir eksik kesinlikle burada yok. Ha ne vardı? Türk kahvesi. İşte o Türk kahvesi burada adam alacak da içecek de deneyecek de. Böyle bir şey yani gitmez. O yüzden buraya bir malzeme getirmek bence çok saçma olur. Çünkü adamlarda malzeme yığılı şekilde zaten Jakarta'da. Evet, benim gözlemlediğim şu anda buradaki açıklar bu sektörlerde çok fazla olduğu için ön planda bunları. Yoksa bunun gibi birçok şey daha sayabilirim. Benim tabii aklıma gelmeyen, sizin de fikirleriniz varsa lütfen bunları da yorumlara yazın. Akıl akıldan üstündür. Her şeyi ben biliyorum diye bir şey yok. Ben turizm sektöründen geliyorum. Bu bildiğim şeyleri yani şöyle söyleyeyim, ben bunu kafadan uydurarak konuşmuyorum. Ben bu konuda ben turizmde pişmiş bir adamım. Yani burada bu şeyleri gözlemleyebiliyorum, bazı şeyleri.
O yüzden yani benim dediğimi dikkate alabilirsiniz genç arkadaşlarım veya yaşıtlarım veya benden büyük abiler, ablalar. Bu konuda bilgim var. Tabii benim de bilmediğim bir sürü sektör vardır. Sizin aklınıza gelen veya sizin fikirleriniz yorumlara yazın. Fikir alışverişi yapalım, konuşalım. Bunlar hep güç katar bize. Aman benim işimi kimse duymasın, başkası yapar. Bu korkuya da girmeyin. Ciddi söylüyorum, girmeyin. Bakın böyle olmaz. Yani siz yarın bir gün bir şey açarsınız burada. Gelir bir gümüş takı yeri açarsın. Başkası açar. Aa böyle mi oldu? Böyle şey değil. Sen güzel yap işini, her türlü sen kazanırsın. Herkes kendi nasibini yer. Yani böyle aman bu yapmasın, şu yapmasın korkusuyla bir yere giderseniz siz hiçbir şey yapamazsınız, başarılı da olamazsınız. Lütfen bu düşünceden çıkalım. Daha böyle tutumlu bir davranışa girersek emin olun o enerjiyle birlikte para sizi kendiliğinden gelecektir. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Size kısa ve öz şu anda Bali'de benim gözümden buradaki eksiklerle ilgili bilgi vermeye çalıştım. Yakında tekrar Bali'de ve Endonezya genelinde gezi ve seyahat videolarımız gelmeye başlayacak. Beğeni ve yorumlarınız çok önemli. Eğer bana destek vermek isterseniz videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Onu derler müzikler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzeller.